İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Türkiye'ye karşı ortak bir askeri oluşum, küçük çaplı bir ortak ordu kuruyorlar. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'ye karşı Doğu Akdeniz'de kurulan bir ordudan bahsediyorum. Son zamanlarda Yunanistan'ı gereğinden fazlaca konuştuğumuzun farkındayım. Ama çok ciddi atağa kalktılar. Bize karşı silahlanıyorlar. Yeni işbirliklerini imza atıyorlar. Yeni müttefikler buluyorlar. Şimdi iş İsrail'le ortak ordu kurmaya kadar geldi. Yani bugün klasik bir dış politika haberi aktarmıyorum size. Bugün sınırımızın hemen ötesinde, burnumuzun dibinde, sessiz, sedasız pişirilen ama kokusu bütün Akdeniz'i saran çok tehlikeli bir tezgahtan bahsediyorum. Yıllardır bir gece ansızın gelebiliriz dediğimiz o toprakların, o adaların üzerinde şimdi bambaşka hesaplar yapılıyor. Kartlar yeniden dağıtılıyor ve yeni planlar kuruluyor. Gazze'de çocukların üzerine bomba yağdıranlar şimdi gözünü Adalar Denizi'ne ve Doğu Akdeniz'e dikmiş durumda. Tabi burası oraya benzemez ama neyse. İsrail Başbakanı'nın bizzat emriyle Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle ortaklaşa kurulan gizli bir askeri güçten bahsediyoruz. Peki hedef ne? Elbette hedef açık. Türkiye'yi denizlerine hapsetmek, mavi vatanı kuşatmak. Bugün bu videoda 2500 kişilik bu özel gücün neye hazırlandığını, hangi adaları silahlandırdıklarını ve İsrail füzelerinin Adalar Denizi'nde ne işi olduğunu tüm detaylarıyla masaya yatıracağız. Hazırsanız Türkiye'ye karşı kurulan bu tuzağın detaylarına iniyoruz. Başta söylediğim gibi Yunanistan'ı gereğinden fazla konuşmaya başladığımızın ben de farkındayım. Ama bu bir zorunluluk şu an. Çünkü ciddi bir şeylere hazırlanıyorlar. Hatta bir sonraki videoda da bu hazırlık için atılan adımlardan birini daha konuşacağız. Ama şimdi konumuzdan çok kopmayalım. Önce şu sorunun cevabını bir verelim. Karşımızda nasıl bir potansiyel var? Basına sızan raporlar ve istihbarat analizleri gösteriyor ki bu sadece bir kağıt üstü ittifak değil. İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi müşterek acil müdahale gücü adı altında ortak bir askeri birlik kuruyor. Toplamda yaklaşık 2500 askerden bahsediyoruz. Şimdi 2500 askerden ne olur? Türk ordusu onları ezer geçer diyebilirsiniz. Haklısınız da. Ama buradaki tehlike sayı değil. Buradaki en önemli tehlike böyle bir ittifaka yeltenebilecek hale gelmiş olmaları. Sonrasında da nitelik ve teknoloji. Bu gücün dağılımı şöyle planlanıyor. 1000 İsrail askeri, 1000 Yunan askeri ve 500 Rum askeri. Tabii ki bu oluşuma en nitelikli örgüt elemanlarını İsrail gönderecek. Deniz komandoları, hava savunma uzmanları ve elektronik harp subayları bu oluşumda mutlaka yer alacaktır. Yani onlar birebir savaşmaya değil, kilitlemeye ve kör etmeye gelecekler. Diğer bir deyişle bu oluşumu tek cümleyle özetlersek İsrail bu yapının beyni, Yunanistan gövdesi, Güney Kıbrıs da ileri karakolu olacak. Bu birlik 3 ülkenin hava ve deniz kuvvetlerinden oluşacak. Yani Adalar Denizi semalarında İsrail jetlerini, Akdeniz sularında İsrail savaş gemilerini Yunan bayrağı altında devreye gezerken görebileceğimiz bir senaryoya hazırlanıyorlar. Esas tehdit zaten burada gizli. Tabii böyle bir oluşumu meşru kılmak için bir sebebin arkasına gizlenmeniz lazım. Peki bu konuda dünyaya ne diyorlar? Biz enerji hatlarımızı koruyoruz. Yalanın en büyüğü işte burada. Biliyorsunuz İsrail ve Avrupa arasında büyük deniz bağlantısı dedikleri devasa bir elektrik kablosu projesi var. Dünyanın en uzun denizaltı elektrik hattı. İsrail elektriğini Kıbrıs üzerinden Yunanistan'a, oradan da Avrupa'ya taşıyacak. Bu kabloyu ve doğalgaz platformlarını terör saldırılarına karşı korumamız lazım diyorlar. Tabii asıl mesele başka. Bu kablo ve boru hatları nereden geçiyor? Türkiye'nin kıta sahanlığından geçiyor. Yani Türkiye'nin izni olmadan o hatları bizim karasularımıza döşeyemezler. Bunu biliyorlar. İşte bu yüzden gözdağı vermeye çalışıyorlar. İsrail ve Yunanistan bu askeri gücü kurarak şunu demek istiyor. Biz bu hatta savaş gemilerimizi devreye gezdireceğiz. Eğer Türk donanması gelip burası benim denizim, izinsiz kablo döşeyemezsin derse karşısında sadece Yunan'ı değil İsrail'i de bulacak. Yani enerji güvenliği kılıfı altında Türk donanmasının hareket alanını daraltmaya, karasularımızda haklarımızı savunmamızı engellemeye çalışıyorlar. İşe yarar mı? Elbette yaramaz. Ama İsrail'in isteği zaten işe yaraması değil. Türkiye'yi oyalayacak bir krizin hayalini kuruyorlar. Tabi burada akıllarınca bizim sismik araştırma gemilerimiz Oruç Reis'i Abdülhamit Han'ı da taciz etmeye hazırlanıyorlar. Bir de meseleye sadece yüzer unsurlar ya da savaş uçakları olarak bakmamak lazım. Meselenin çok daha rahatsız edici yönleri de var. Mesela bu güç nerede konuşlanacak sorusu. Raporlar açıkça iki adayı işaret ediyor. Rodos ve Kerpe. Rodos'u biliyorsunuz. Marmaris'ten baksanız ışıklarını görürsünüz. Kerpe ise Girit'le Rodos arasında. Akdeniz'in kapısı. Ama burada bir not düşmek lazım. 1947 Paris Barış Anlaşması ne diyor? Bu adalar Yunanistan'a verilir ama gayri askeri statüde kalmak şartıyla. Ne demek gayri askeri? Yani oraya asker koyamazsın, silah yığamazsın, üs kuramazsın. Yunanistan yıllardır bu kuralı çiğniyordu ama şimdi işin rengi değişti. Artık o adalara sadece Yunan askeri değil, İsrail askerini, İsrail radarını, İsrail füzesini yerleştirmeyi planlıyorlar. Bu Türkiye için açık bir savaş sebebidir. Uluslararası hukuku paspas edip Türkiye'yi Antalya Körfezi'nde hapsetmek için Rodos ve Kerpe'yi birer batmayan uçak gemisine çevirmek istiyorlar.
istiyorlar. Ayrıca Güney Kıbrıs'ta Baf hava üssü ve Mari deniz üssünü genişletiyorlar. Neden? İsrail uçakları rahatça inip kalsın, gemileri ikmal yapsın diye. Güney Kıbrıs Rum yönetimi adayı resmen İsrail'in bir vilayeti gibi kullandırmaya hazır. Hatta Gazze Savaşı'nın başından beri de kullandırıyor. Buralara asker gelmesi elbette sorun ama esas sorun da bu değil. Sadece asker yığmıyorlar. Bölgeyi bir cephaneliğe çeviriyorlar. Yunanistan'ın İsrail'le yaptığı silah anlaşmalarına iyi bakın. Bu silahlarla demir duvar dedikleri bir yapı inşa ediyorlar. Bunların birincisi Spike and Loss füzeleri. Bu füzeler çok tehlikeli. 32 kilometre menzili var ama asıl olayı şu. Adayı siper alıp arkasından atış yapabiliyor. Bu sistemin üzerine çok durmuyorum çünkü daha geçen hafta bu sistemleri adaları konuşlandırdılar. O yüzden de bir sonraki videoda bu konuyu detaylıca anlatmayı planlıyorum. Biz geçelim ikincisine. Yani demir kubbe ve Aşil kalkanı. İsrail'in meşhur hava savunma sistemini biliyorsunuz. Şimdi bunu Yunanistan'a ve Güney Kıbrıs'a kuruyorlar. Hedef ne derseniz aslında çok net. Bizim SİHA'larımız. Bayraktar TB2'leri, Akıncıları, Ankaları Adalar Denizi üzerinde uçurmayalım, kör edelim istiyorlar. Türk hava gücüne karşı bir şemsiye kurmaya çalışıyorlar. Üçüncüsü de Sağır altı korvetleri. İsrail'in bu gemileri küçük ama içi füzeyle dolu. Bizim ada sınıfı korvetlerimizle karşılaştırırsak bu gemiler hava savunma konusunda çok yüklü. Bu gemileri Adalar Denizi'ne ve Doğu Akdeniz'e sokarak Türk Hava Kuvvetleri'ne karşı denizden bir tehdit oluşturmayı hedefliyorlar. Şimdi silahları ve oluşturulan askeri gücü ele aldık. Baktığınızda tehlikeli olsalar da elbette Türk ordusuna karşı bir şansları yok. O zaman esas amaç ne? Askeri stratejide tökesteli diye bir kavram var. Bu 2500 kişilik güç tam olarak bu. Peki ne demek tökesteli? Yunanistan tek başına Türkiye'nin karşısına çıkamaz. Bunu kendileri de biliyorlar. Tarih de biliyor. Ama araya İsrail askerini koyarlarsa hesapların değişeceğini düşünüyorlar. Senaryo şu. Yarın bir gün Adalar Denizi'nde bir it dalaşı olduğunda veya bir gemimiz taciz edildiğinde eğer Türkiye karşılık verirse karşıda sadece Yunan askerini değil İsrail askerini de bulacak. İsrail askeri vurulduğu anda ne olacak? Türkiye İsrail'e saldırı diyecekler. Amerika'yı, Avrupa'yı, lobileri aracılığıyla anında devreye sokacaklar. Yani bu 2500 asker aslında Türkiye'nin elini kolunu bağlamak, vurursan başın büyük belaya girer demek için oraya konuluyor. Bu Türkiye'yi kışkırtıp hata yapmaya zorlayan sinsi bir tuzak. Tabi gerçekten gerektiğinde bu oluşumu vurmak hata değil. Zorunluluk olur, o ayrı mesele. Tabi böyle bir zorunluluk bölgeyi savaşa sürükler mi sorusunun cevabı evet. Çünkü bu yapılanma bir savunma hattı değil, bir taarruz hazırlığı. Türkiye'nin Mavi Vatan'daki haklarından vazgeçmeyeceğini bildikleri için bizi zorla, silahla durduracak bir mekanizma kurmaya çalışıyorlar. Peki burada bir çıkmaz sokak var. Türkiye şu an savaş istemiyor. Büyük projeler anlamlı sayıda üretilene kadar bir 5-10 yıl daha savaştan uzak kalmamız mantıklı seçenek. Kaan, Kızılelma, Anka 3, Siper gibi sistemler yeterli sayıda üretilene kadar çelik yumruğu kadife eldivenin içine tutmak en mantıklı yol. Tamam da bu kuşatmaya sessiz mi kalınacak? Tabii ki hayır. Türkiye savaş istemiyor ama bu mecbur kaldığında savaştan kaçacağı anlamına gelmez elbette. Sadece dediğim şu, dikkatli olmak lazım. Düşmanı küçümsemek aptallıktır. Karşımızdaki plan ciddi, teknolojik ve organize. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki askeri varlığını, Geçitkale'deki SİHA üssünü ve Gazi Mausa'daki deniz üssünü en üst seviyeye çıkarmalı. Rodos ve Kerpen'in silahlandırılmasını uluslararası her platformda gündem haline getirmeli. Buraların kıyılarına gereken silahlar konuşlandırılmalı. Gerekirse 1947 anlaşmasını bozdunuz, adaların egemenliği tartışmalıdır diyerek masayı devirmeli. Doğu Akdeniz'de bugüne kadar Türkiye ne aldıysa sert adımlarla aldı. Bundan sonra da son ana kadar diplomasi denense de son an geldiğinde askeri seçenek hazır tutulmak zorunda. Şu an için erken olsa da mecbur kalırsak yapacak bir şey yok. Düğün kurulur, damatlar yola çıkar. Allah'a emanet olun.